Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlı. Çok Çünkü heyecanlı. çok güzel. Benim için çok de güzel öyle. şeyler yapacağız burada. Teşekkür Tabii hepimiz hani böyle kadınlar dikiş oldu mu, böyle bu tarz şeyler oldu mu, nasıl böyle merakla böyle Evet. ne yapacağız şimdi? Neler yapacağız bugün? Öncelikle onu alalım. Tamam. Sonra ölçü almayı konuşacağız. Bugün ölçü almayı anlatacağız. Ölçü almanın püf noktaları Püf var. noktalarını. Onlardan bahsedeceğiz. Biraz ilik açmanın püf noktalarından bahsedeceğiz. İlik açacağız. Daha sonra da görmüş olduğunuz runner takımlarının, yemek peçetelerinin köşe çevirmesini nasıl yapıyoruz onu anlatacağız. Onu anlatacağız. Evet. Harika. Yani bunlar aslında çok zor değil. O Değil. kadar kolay ki evimizde böyle çeşit çeşit Evet. runner'lar, böyle Amerikan servisler, ondan sonra masa örtüleri yapmak istiyorsak bu şekilde çevirebiliriz, bu şekilde yapabiliriz diyebiliriz. Öncelikle ölçü alımını konuşalım. Evet, ölçü alımını konuşalım. Ben şimdi bir prova mankeni üzerinden size bunu anlatacağım ama ölçü almadan önce dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hem ölçüyü alan kişinin dikkat etmesi gereken şeyler var hem de ölçüsü alınan kişinin dikkat etmesi gereken şeyler var. O giysiyi nerede giyeceğiz? Günlük bir yaşam giysisi mi olacak yoksa özel gün giysisi mi olacak? Bir gelinlik mi, nişanlık mı? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin şu üzerimde görmüş olduğunuz ceketi dikerken ben günlük yaşamda kullandığım bir iç giyim üzerinden ölçü aldırırken nişanlık, tuvalet, gelinlik gibi giysilerde o gece hangi iç giyimi giyeceksem, hangi topuklu ayakkabıyı giyeceksem ve eğer Ona korse göre. takacaksam Ha. ölçü almaya mutlaka korsemle ve o iç giyim ve ayakkabılarla gitmem gerekiyor ki bu iç Bir giyimle santim bile fark ediyor. fark ediyor. Kıyafetin duruşunu bile fark ediyor. Matematiğini Bir bozar. santim Evet. ya dar olursa ya da geniş olsa Evet. bile kıyafetin duruşu tamamen değişmiş oluyor. Şimdi ben ölçü aldırmaya günlük kıyafetimle gidiyorum. Bir gelinlik giyeceğim diyelim ki. Gelinliği giymeden önce de korse giymeye karar veriyorum. Olmaz tabii ki. Olmaz. Bu sefer gelinlik bol gelir. Şimdi nasıl almak gerekiyor? Göğüsleri Şimdi- göğüsten, belden, Şöyle anlatayım. basenden. Ölçü mutlaka düzgün bir iç giyim üzerinden alınır. Yani atlet üzerinden veya vücudu saran bir body üzerinden alınması gerekir ki giysimizin üzerimizde Potluk verdiği yapmasın. potluk yapmasın diye ölçü. Çünkü biz ilk önce dikişte yani moda tasarımında temel ölçüler üzerinden hareket ederiz. Temel ölçülerimizi alırız. Ondan sonra kalıp çıkarırken buna bolluk paylarına ekleriz. Bolluk payları kalıp çıkarırken verilir. Şimdi bazı terziler şunu yapıyorlar. Ölçüyü alırken alıyor şu kadar da bolluk verir. Bizim biçki sistemimizde böyle bir şey yok teknik açıdan. Sıfıra sıfır ölçülerimizi Yani alıp ölçü alırken dikiş payını vermeyelim değil mi? vermiyoruz. Tamam. Sıfıra sıfır tam beden üzerimizden beden ölçümüz alınacak, bel ölçümüz alınacak. Ondan sonra eğer bolluk payı verilecekse bu kalıp aşamasına geçtiğimiz zaman Orada kağıt verilir. üzerinde matematiksel Nasıl olarak alacağız? veriyoruz. Bir gösterebilir Anlatacağım, misiniz? tabii. Ölçüsü alınacak kişi normalde her zaman nasıl duruyorsa öyle durması gerekiyor. Ne çok dik duracak, kendi ölçüsünü bozacak ne de çok eğik duracak. Asla ölçüsü alınırken aşağıya doğru evet eteğimin boyu şöyle olsun demeyecek. Bakın ölçü değişiyor çünkü ileriye bakacak tamamen ileriye ve normal duruşumuzda duracağız. Dik değil, eğik değil. Evet. Vücut ölçülerimiz, genişlik ölçülerimiz ve uzunluk ölçülerimiz olarak değişir. İlk önce genişlik ölçülerimizi alırız, daha sonra uzunluk ölçülerimizi alırız ve ölçüler daima sağdan sola doğru alınır. Sağ tarafımızdaki organlarımızın daha fazla çalışmasıyla da ilgili bir durum var. Ölçümüz biraz sağ tarafımızda daha fazla çıkar. Öyle mi? Ben Genel bu olarak detayı da öyledir. bilmiyordum. Evet. O zaman kalıplara da yansıyordur bu sağ taraftaki. biraz Özellik gösteren büyüklük. beden olursa her zaman değil ama mesela eğik duruşlu bir bedende veya işte beden boyu çok yüksek bir bedende, bacak boyu çok uzun bir bedende önem kazanıyor evet. Hemen kısaca ben bir genişlik ölçülerinden başlayayım. Beden, bel, kalça ölçümüz bizim genişlik ölçülerimizdir. İlk önce dediğim gibi yukarıdan aşağıya doğru gittiğimiz için mezuramızı elimize alıyoruz. Şunu alayım, bu daha düzgün. Mezuramızı elimize alıyoruz ve bedenimizin en geniş yerinden yere paralel olacak şekilde paralelliği asla bozmadan şu şekilde mezuramı yerleştiriyorum. Dümdüz olması gerekiyor. Dümdüz olması gerekiyor. Çok sıkmadan ve asla bol bırakmadan nereye denk geliyorsa oraya gelecek şekilde ölçümü almam gerekiyor. Beden ölçümüz bu şekilde alınıyor.
Bel ölçümüz ise belimizin en ince yerini bulmamız gerekiyor. Kişinin belinin en ince yerini de şu şekilde buluyoruz. Bakıyoruz, şu hareketi yapıyoruz ve belin en ince yerinden tekrar mezuramı çeviriyorum. Çok sıkmadan, çok bol bırakmadan nereye denk gelirse buraya getiriyorum. 40 beden bir manken getirdim ben bugün. Size beli 77 çıktı. Kalça ölçümüzde... 40 beden mi? 40 beden. Çok zayıf Çok görünüyor. şaşırıyoruz değil mi? Evet. Ama gerçi Türk bedenleri biraz daha böyle küçük, Biraz daha kalıpları farklı küçük oluyor değil mi? Kadını biraz daha evet. Belimiz hiçbir zaman böyle olmuyor mesela. Evet 40 beden. Kalça ölçümüzde kalçamızın en geniş yerinden yere paralel, çok sıkmadan ve bol bırakmadan geliyoruz kalçamızın en geniş yerine. Alıyoruz mezuramızın ölçüsüyle tekrar tam nereye denk geliyorsa oraya alacak şekilde genişlik ölçülerimizi bitiriyoruz. Uzunluk ölçülerimizde ise bluz boyu veya elbise boyunu nereden alıyoruz? Boynumuzun ve omzumuzun tam birleşme noktasından, tam şu noktadan almamız gerekiyor. Ve bedenimizin üzerinden geçmesi gerekiyor yüksek yerinden. Evet mesela göğüsler orada. Tabii. Şunu şöyle alamayız, alamayız. olur, böyle alamayız. O yüzden tam şu birleşme noktasından bedenin yüksek yerinden geçecek şekilde crop mu istiyoruz, uzun mu istiyoruz, tunik mi istiyoruz, dizlerimizin üzerinde mi istiyoruz, ölçümüzü alıyoruz. Etek boyu ölçümüzde ise gene belimizin en ince yerine koyuyoruz. Evet. Mezuramızı aşağıya doğru gene midi, mini, maxi ne kadar etek boyumuzu istiyorsak ölçülerimizi bu şekilde alıyoruz. Düşük bel böyle ölçümüz kaldı. yüksek bel hani düşük bel giymek isteyenler mesela. Şunu yapacağız onda da mutlaka biz normal en ince yerimizden bel ölçümüzü alacağız. Gene kalıbımıza döneceğiz. Kalıbımızda o bel ölçüsünü ya yükselteceğiz ya düşüreceğiz. Evet. Teknik çizimle yapmamız gerekiyor. Bir tek kol ölçüsü kaldı. Sizin kolunuz Evet üzerinde. ben de hazır geliyorum. Şimdi Şöyle kol yapalım. ölçüsü. Görüyor muyuz? Kol ölçümüzde kolumuz böyle olmayacak ve çok kıvrılmış olmayacak. 40-45 derecelik açıyla kolumuzu tutuyoruz. Şöyle. Omuz ile kolumuzun birleşme noktasından, kolumuzun dirsek altından geçecek şekilde bilek kemiğimize kadar ölçüyoruz. Evet. Aslında sizin ölçülerinizi alıp dirsekten geçtim, kemiğe kadar geldim ve 56 santim kol boyunu buluyorum. 50 Bunda santim. da gene uzun istersek. Koldan kola değişebilir değil mi? Tabii. Şöyle bir söyleyeyim. Diyelim ki ikimiz de 60 kiloyuz ya da 50 kiloyuz. Evet. İkimiz de işte 1,60 boyundayız. Ama ikimizin ölçüleri de mutlaka farklı çıkar. Evet, bir kolla mesela benim iki kolumda farklılık olur. İki Olabilir. kolda da Tabii, farklılık tabii, olabilir değil mi? Olabiliyor, evet. Ay çok ilginç. Bacaklarda da farklılık olabiliyor. Biz evet. farkında değiliz ama 1 santim, 2 santim bir diğer bacağımız daha büyük Çok çalışan tarafımız daha büyük veya daha uzun olmuş olabiliyor. Dünyadaki insan sayısı kadar beden ölçüsü vardır. Yani Evet. beden farklılıkları vardır. Evet. Eşsizdir insan, eşsiz yaratılmıştır. O yüzden de dünyadaki insan sayısı kadar her insan için farklı ölçü çıkarmayı da umuyorum bir gün anlatırız. Bir de milletten milletlere de değişiyor. Mesela Türk kadının ölçüleri çok farklı. Avrupa kadının ölçüleri de çok farklı Evet. olabiliyor. Hani kalıplar değişiyor. Genelde mesela biz Türk kadınları olarak Avrupa kıyafetlerini giydiğimiz zaman Evet. olmuyor. Ya da onlar bizim Olmuyor. kıyafetlerimizi giydiği zaman ki kalıplar da bizde daha küçük oluyor değil mi? Evet. Bizim 36'mız onların 34'ü bizim 36'mız gibi bir şey oluyor. Biçki sistemleriyle ilgili o ülkelerin ölçü ve biçki sistemleriyle ilgili oluyor. Ama artık son dönemlerde, son yıllarda bizim kendimizin Türklere özgü yani Türk kadınına özgü bir biçki sistemi de geliştirildi Türk modelistler tarafından. Artık o kalıplar satışta olduğu için de kalıplar üzerinde çok fazla düzeltmeler yapmamıza gerek olmuyor. Olmuyor. Şimdi Almanya'ya bağlanacağız. Görüntülü Tabii. konuğumuz var. Bir de ondan alalım. O da kendisi de tekstille uğraşıyor. İlgi alanı Senem Nur Demir. Aynı zamanda da mimar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Mimarsınız ama kendi kıyafetlerinizi kendiniz de dikiyorsunuz. Tekstile de ilginiz var, dikişe de ilginiz var. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle 18-19 yaşlarında çok tekstile ve kıyafetlere ya dikişe çok ilgim oldu. Benim annem çok iyi bir dikiş ustası. Yani ne birçok güzel. kıyafetimi
bebekken de, küçükken de ve şimdi de birçok abiye kıyafetimi dikmiş bir anne diyebilirim. Yani kendim dikiş henüz öyle çok küçük çapta belki bir uğraşım oldu ama daha çok annemden gelen bir ilham diyebilirim veya bir ilgi, alaka. Aynen, yani bu şekilde modaya veya tasarıma hep bir ilgim olmuştur. Daha çok kıyafetlere diyebilirim. Evet, bir de insan kendi dikince kendi kıyafetlerini özgün oluyor değil mi? Hiçbir yerde yok, hiç kimsede yok. Bir de tam Evet. böyle Evet. hayalindeki şeyi yapmış oluyorsun. Hani tam istediğin gibi Evet. diyorsun. Bir de Evet, tam evet. kalıbında yapıyorsun, ölçünde. Keşke hani hepimiz yapabilsek. Böyle bir Ya yetenek ben de- olsa hepimiz. Aslında Olur, niye Sibel olmasın? Hanım, yetenek değil, öğrenilebilir değil Öğrenilir. mi? Herkes dikiş yapabilir. dikebilir. Herkes. Evet. Siz Evet. peki neler dikiyorsunuz? Kıyafetlerinizi Ben- kendiniz tasarlıyorsunuz. Kalıbınızı da kendiniz mi çıkartıyorsunuz? Yok, ben şu an zaten işim gereği, daha doğrusu alanım gereği direkt bu konu, yani bu alanla ilgilenmiyorum ama mesela hala kendim abiye kıyafetlerimi tasarlayıp veya kumaşlarımı kendim seçip annem dikiyor. Yani kalıpları annem çıkarıyor ve onun için yani bu alanda hakimim diyemem ama ilgi alakam var. Yani kendim Ne daha güzel. hiç dikmedim. Benim Evet, de ama annem dikişle ilgileniyor. Mesleği bu hatta ama biz kendi söküğümüzü bile bazen Evet, erteliyoruz, doğru. dikemiyoruz. Ne güzel Evet. gerçekten. Evet. Şimdi merhaba, hoş geldiniz. Bizler de Hoş aslında bulduk. vücudun mimarlarıyız. Mimarların Evet. bizim işimize çok ilgili olmasının sebebi işimizin birbirine çok benziyor olması. Biz de belli ölçüler üzerinden giysiyi vücuda oturtuyoruz. O yüzden Evet, de evet, mimarların çok bir güzel. terapi yöntemi aynı zamanda dikiş. Çok tecrübeyle sabittir bu da. Evet, kesinlikle. Yani Senem Hanım, hani dikişe baktığımız zaman aynı mimarlık gibi. Hani Evet. Evet. estetik var, güzellik var, hani renk uyumu var, matematik var, ölçüler var değil mi? Aslında çok yakın birbirine. Çok yakın. Ya zaten mimarlık alanı da beni zamanında bu yola iten diyeyim. Çok geniş bir alan. Yani tasarım açısından bir tek yani binaları çizip veya planlayıp öyle projeleri tasarlayan bir bölüm değil. Benim mesela en çok sevdiğim yönü bu. Çok geniş çaplı. Çok geniş. Evet. Evet, o deminki cümle onun için çok güzeldi. Yani bedenin hani dikişin bir mimari yönünün olması çok güzel bir cümleydi deminki cümle. Yani çok Evet, güzel Sibel Hanım. tanımladın. Evet. Evet. Peki, Teşekkür ederim. Ya. biz teşekkür ediyoruz biz de size. Peki böyle hani kendiniz dikiyor, anneniz dikiyor da hani tasarlıyorsunuz ya abiye kıyafetlerinizi. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Böyle hani böyle değişik bir şeyler görünce insanlar Tabii. nasıl, nereden aldın, nasıl yaptırdın, böyle sorular geliyor mu? Zaten evet, ilk soru zaten nereden aldın? Nereden oluyor aldın? genellikle. Evet. Özgün bir şey olunca tabii ki. Evet. Ben de hani anlattığım zaman işte kumaşını şuradan aldım ve annem dikti dediğimde çok güzel tepkiler alıyorum tabii ki. Ve bu kıyafetler bence benim için, yani benim bakış açımdan ömürlük, yani değerleri çok farklı. Ve bir kere giymiyorum mesela bu kıyafetleri. Birçok kez giyiyorum. Birçok Yani bir kez. kere giydim diye kenara atmıyorum veya koymuyorum. Evet, Bu hatta şekilde şöyle bir yani. şey oluyor değil mi? Kendi kıyafetlerini kendin tasarlayınca, dikince vesaire dışarıdaki kıyafetler hiç güzel gelmemeye başlıyor. En iyi mağazaya gidiyorsun, oradaki kıyafetler bile çok Aynen basit öyle. gelmeye başlıyor değil mi? Evet. Sizde Evet. de oluyor mu Sibel Hanım? Biz alamıyoruz. Hiçbir şey Alamıyoruz. alamıyoruz yani. Evet, beğenmiyorsunuz. Ya kalıp olarak beğenmiyorsunuz ya dikiş Dikiş, olarak. kumaş Evet, kalitesi. Kumaş Evet. kalitesi. Çünkü en iyisini yapabiliyorsun. Evet. Buna bu kadar hani para Evet. verip almaktansa yaparım diye düşünceler oluşuyor. Peki Aynen. atölyeniz hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çok güzel bir atölyeniz Evet. var. Şu an oradasınız. Evet, şu an buradayım. Benim 2 tane kızım var. Allah Numaram bağışlasın. 1,5 yaşına yakın ve daha çok annelik görevinde olduğum için diyeyim, yani haftada bir günümü buraya ayırıyorum. O günde bugün mesela böyle denk gelmesi de güzel oldu. Buradan bağlanmam. Nasıl diyeyim, kendi emeklerimle veya daha doğrusu babamın desteğiyle oluşturduğum bir mekan diyebilirim. İkinci el mobilyalarla ve kendi bulduğum, yani birleştirdiğim, yani dizayn ettiğim şekilde buraya oluşturdum. Tabii 10 gün ki içerisinde burada yaptım. mimarlık
mimarlık duygunuzu da ruhunuzu da kullanmışsınız. Çok güzel, özgün bir atölye olmuş oldu. Siz ne Çok düşünüyorsunuz güzel, Sibel çok, Hanım? Çok beğendim. Evet. Orada olmak istiyoruz şu an. Ay beklerim bir gün. Neler yapıyorsunuz Evet, bu atölyede? Sadece kıyafetlerinizi mi tasarlıyorsunuz yoksa genel olarak mimari tasarımlar da yapıyor musunuz? Yok, kıyafet tasarımından daha çok şu an kendime böyle bir platform kurma çabasındayım. Kendi tasarımlarımı yükleyebileceğim bir sayfa veya çizimlerim olsun. Mesela işte bundan birkaç ay önce bir mevlüt için davetiye tasarladım. Evet, hatta resimlerde şu an görünüyor galiba. Evet. Evet, isteğe göre yapmıştım. Yani çok farklı. Tabii ki ilerisi için burada çok daha fazla vakit geçirip daha fazla nasıl diyeyim güzel projeler oluşturmasını isterim. Evet. Sizin için bir Bu terapi şekilde. gibi de oluyordur. Hem mesleğiniz hem de böyle günün yorgunluğundan, haftanın yorgunluğundan kaçıp böyle bir şeyler yapabildiğiniz hani böyle Çok güzel terapi bir gibi. şey. Evet, hele çocuklarımı böyle birkaç saatliğine hani bırakıp büyü zaten kreşe gidiyor. Burası hani benim dünyam. Hani küçük olabilir ama benim için çok büyük şeyler ifade ediyor. Hı hı. Çok güzel gerçekten. Tebrik ediyorum sizi. Başarılarınızın da devamını diliyorum. İyi ki katıldınız Çok programımıza. teşekkür Kendinize çok ederim. çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam, çok sağ olun. Siz de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Sizin atölyeniz nasıl Sibel? Benim atölyem, ben bir öğretmenim biliyorsun. Sağlık Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapıyorum. Benim atölyemde her gün 15-20 kadın sürekli olarak çalıp Çalışıyor. çıkarıyor, dikiş dikiyor. Gruplar halinde öğrenci gruplarım var. Aynı zamanda bu örtülerimizin dikildiği atölyemizde, yan atölyemizde nakış ve ev mefruşatı yapılıyor. Bize sürekli olarak günde 8 saat bilfiil dikiş dikilip tasarım Aktif bir şekilde yapılıyor. çalışılıyor. Evet, sizinkisi daha çok böyle üretime, daha üretime, böyle moda tasarım, daha çok giysi üzerine, yan atölyemizde de ev mefruşatı üzerine ama birbirine çok yakın alanlar olduğu için işbirliği Kesinlikle, içerisinde kesinlikle. çalışıyoruz. Evet, Durumumuz çok öyle. güzel gerçekten. Şimdi bize Teşekkürler. ne göstereceksiniz? Bugün ilik açma, peçetelerin kenarlarını çevirme Evet. gibi böyle detaylar, dikiş detayları alacağız sizden. Öncelikle hangisiyle başlayalım? Şunu alayım sizden. Normal yemek takımlarımızda kullandığımız, masa örtülerine ve peçetelerde kullandığımız şu köşe çevirme işlemini aslında size göstereceğim. Çok Evet. basit olarak yapıyoruz biz bunu. İlk bakıldığında sanki ay ben bunu hiç yapamazmışım gibi düşünülüyor ama tamamen ölçü, doğru ölçü almayla bizim bütün işimiz doğru ölçü alma Bir üzerinedir. de çok güzel ütülenmiş. Ütülenmiş. Bugün ütü yok. Evet, ütü doğru ölçü alma. Ya zaten dikiş ve tasarım bir zincirin halkaları gibi. O zincirin halkaları birbirine tamamlandığında hiçbir aksilik olmayacak. Ben bugün şöyle bir peçete kumaşı getirdim. Biraz daha böyle yeni yıl yaklaşırken böyle bir şey Kırmızı, yapmak beyaz, istedim. Kırmızı evet. beyazdı. 40 santime 40 santim ölçülerimiz. Peçete ve yemek takımı yaparken kumaşlarımızın leke tutmayan, kolay yıkanır, kolay ütülenir, kolay kuruyan kumaşlar olması gerekiyor. Evet. Hangi kumaşlar? Bunları... Bu keten, dak keten. Keten. Dak keten diyoruz biz buna. Dertsiz kumaşlar falan da var ama son yıllarda artık bu üretilen bu kumaşlarla rahatlıkla bu şekilde yemek takımları yapabiliyoruz, süslemelerini yapabiliyoruz. Bir de tok duruyor böyle Tok değil mi? duruyor. Evet, güzel duruyor. Ütü tutuyor, leke Ütü tutuyor, evet. Ve istediğimiz gibi kendi zevkimize, tasarıma göre dikiyoruz, süslüyoruz. Şimdi Evet, nasıl yapıyoruz? şu köşeyi yapmak için kare bir kumaş, kare veya dikdörtgen fark etmez. Kenarlarının çok düzgün kesilmiş olması gerekiyor. Bu kenarları kestikten sonra kumaşın tersinden çalışacağız ve yüzüne çevireceğiz. Kumaşımızın şu köşesini alıyorum. Şu şekilde tam köşe köşeye denk getirecek şekilde düzgünce ilk önce böyle bir iğneliyorum. Şimdi ben burada bir köşe göstereceğim size. 4 köşesinde bu şekilde çalışabiliriz. Sadece bu yemek peçeteleri için değil, nişan bohçaları için, hurçlar için, işte runner'lar için her şeyde kullandığımız bir tekniktir. Tırnak ütüsü dediğimiz tırnak ütüsüyle şöyle yerine oturtuyorum ve Tırnak cetvelimi... ütüsüyle bile düzenli. Evet evet çok kolay oluyor. Zaten köşe çevirmede de tırnak ütüsü kullanıyoruz daha çok. Kumaşımın verevden kat yeri, şurası da açık yeri. Cetvelimi elime alıyorum. Kıvırma kenarını kaç santim yapmayı düşünüyorsam eğer onun 2 katı bir ölçüde ölçü alıyorum. Bu da bizim uçan kalemimizdir. Şöyle kumaşı istediğimiz gibi çizeriz. Sonra gidiyor.
Buharla gidiyor, evet. Aa, Ben şu an 8 santim, 10 santimlik, 8 santim, 6 santim. Diyelim ki 6 santim buradan ölçü veriyorsam kenarına 3 santim olacak bitmişi demektir. çünkü katlama payı da var. Evet, evet. Şimdi bu kenarını çeviriyorum. 8 santime koyuyorum. Gözüküyor mu? Şu an 8 santime koyuyorum. Aha, Ve gözüküyor. şuradan bir 8 santim işaretliyorum. Evet. Şimdi en çok dikkat etmemiz gereken yer cetvelimin şu ucunu kumaşımın kat yerine tam çakıştıracak şekilde Getirip çizeceğiz. getirip şu kısmı Evet, çiziyorum. yamuk durmayacak orası. Tam Evet. düz böyle kumaşla aynı Aynen. hizada olmuş Evet. olacak. Tam şu şekilde çizdim. Şimdi eğer ben bu kenarı kıvırdıktan sonra bir de içeriye doğru kıvırıp dikeceksem 1 santime kadar dikmem gerekiyor. Ama hayır, açık kalacak ve üzerine piko, sargı, sarma gibi bir şey yapacaksam sonuna kadar dikebilirim. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Şöyle bu tekniği göstermek istediğim için 1-1,5 santim yakınlık bir işaret alıyorum şuradan. Evet. Daha sonrasında Şimdi şurayı kaymaması için iğneliyorum. Acemiler gene lütfen ama lütfen burayı terlesinler. Ben hatta şöyle bir Kayabilir. getirdim. Evet, terleyerek getirdim. Onu da göstereceğim size. Şimdi ben buraya bir makine dikişi çekeceğim şuraya kadar. Tamam. Makinamı açıyorum. bakalım ne bekliyor bize. Evet. Burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Dikişe nereden başlayacaksam baskı ayağım yukarıdayken ilk önce iğnemi batırıyorum. Nereden başlayacaksam iğnemi batırdıktan sonra baskı ayağımı kapatıyorum. Çizgim bu baskı ayağının tam ortasında kalıyor. Evet. Ve burayı hiç kaydırmadan Peki zikzak çekecek miyiz? Gerek var mı? istersek onu da gösteririm zaten. Şimdi diktim, çıkardım. İplerimi temizliyorum. Bu arada iğne kalmasın orada. İğnenin üzerinden Evet, geçmesinler. İğne Uzak kırılabilir. tuttum. Onu geçen programımızda da hani söylemiştik. Asla iğnelerimizi üzerinde tutmuyoruz. Şimdi şöyle bir şey oluşturdum burada. Üçgen Evet. parça. Bu üçgen parçamı kesip şuradaki şeyi de biraz payını azaltacağım ve çevirmeyi göstereceğim. Evet. Yaklaşık olarak yarım santim, 7 milim, 1 santime yakın şu şekilde Kesiyorum. kestim. Şuradaki köşe içinde kalınlık yapmaması için Onu makine yeri dikişinin dibinden değil 1-2 milim hemen kenarından şöyle bir Evet. uçurma dediğimiz işlemi yapıyorum. Aslında Uçurma diğer işlemini kenarlı eşit olmuş oldu. Şöyle Evet, evet. gösterirsek. Şimdi ise tırnak ütüsüne gelecek sıra, bakın. Açtım. Üçgenimi oturtuyorum. Bu dikişimi ikiye açarak ütüyle de yapabilirsiniz evde. Çok Ayırıyoruz. Evet, ayırıyorum. Ve orayı da mı dikeceğiz? Hayır. Tırnak ütüsü yapıyorum. Sonra ters çevirip Evet, dikmeye başlıyoruz. ters çevireceğim. Şuradan şuraya parmağımı sokup şu şekilde çeviriyorum. Makasım kapalıyken makasımın kapalı ucuyla burayı Düzeltiyoruz. tamamen üçgen çıkarıyorum. Bu tarafını yaptık. Evet, çok güzel duruyor şimdi. Evet. Şimdi ise şöyle katlayıp Dikmeye başlıyoruz. evet Bu kadar iğneleyerek pratik, bu kadar iğne. pratik. Evet. Tabii şimdi hani profesyonel böyle alışınca artık iğnelemeye gerek kalmıyor ya. Hep Evet, göz evet. kararı yapıyorsun. Ama çeyizciler, yani bu işi yapanlar ve işine özenerek yapanlar, bu işi 50 yıldır yapıyor bile olsalar inanın hala daha Terliyorlar. diyorlar. İnce hani işçilik dediğimiz bir giysiyi veya bir işi tasarım yapan o ince ayrıntılar oluyor aslında. Bu şekilde terleyip ister elimizle makinede ister bastırarak ister süsleyerek bunu nasıl istersek o şekilde bu hale çevirip bu peçeteye getiriyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, sonraki 4 aşaması köşesi yapılmış halde ben yapılmış. getirdim. Evet. Şimdi bunu 4 dikelim. köşesini dikeceğim ve o hale çevirip 4 köşesinin çevrilmiş halini göreceğiz burada şimdi. Evet. Şimdi daha ilik açma var. Bunu aslında az çok isterseniz anladık. tamam, bir ilik bakalım, açmaya geçebiliriz. gösterelim. Hemen, Tamam, hemen şöyle her şöyle. köşesini yaptıktan sonra tersten mi dikeceğiz? Evet, çünkü görülmesi için Değerli böyle ters. halidir. Evet, şöyle hemen el dikiş. Şimdi burada eğer dikiş makineniz yoksa bunu rahatlıkla el dikişiyle de yapabilirsiniz. Benim şuradaki üçgen dikişe Ve elde güzelce- makine dikişi yaparak aynen. Evet, şöyle Çevirebiliriz. buradan diktiğimiz zaman her bir 4 köşesini yaptıktan sonra şöyle oluyor.
Evet, evet. Son halini de gösterebiliriz. Hemen zaten şöyle Uzun teelli sürer halde- mi? Hayır hayır. Sadece O zaman size dikelim. ben vereyim. Yok çevirdim. Şöyle çeviriyorum. Bakın 4 köşesini de. Evet. Sonra hemen iliğe belki bunu bir gün süsleriz hep beraber. Nasıl? Yani ne güzel olur değil mi? Evet. Şeylerle, Evet. kozalak, böyle küçük Evet, evet. kozalaklarla. Şu şekilde oluyor. Bu kenarlarına da istersek piko yapıyoruz, istersek kıvırıp dikiyoruz, istersek önünden bir şerit dikiyoruz ve süslü bir örtümüz Bazen oluyor. şey de yapıyorlar ya, böyle nakışlı böyle. Evet evet, piko dediğimiz Piko işte. evet. Bu makinalarımızda da onu rahatlıkla aslında Yapabiliriz. Değişik değişik yapabiliyoruz. şekillerde Evet. değil mi? Evet. Zikzaklı veya böyle yuvarlak bir şekilde Evet, gelen. evet. Çok da güzel şık durabilir sofraları. Aynen. Hatta bunları böyle sonrasında dediğiniz gibi böyle üstünde süslemeler Tabii, yapabiliriz. tabii. Motorum düştü, şöyle koyayım motorumu. Çok güzel gerçekten ve çeşit çeşit, renk renk böyle bu şekilde Evet. peçeteler, runner'lar, Amerikan servisleri yapabiliriz. Evet. Kendi evimize, kendimiz Çok kolay yapabiliriz. olduğunu hemen bir dakikada bir köşenin bittiğini gördünüz. Evet. Şimdi gelelim makinede ilik açmaya. Tamam mı? İliklerimiz makinamızın ilik ayağı denilen ve makinanın yanında satılan ayaklarla açılıyor aslında. Bu baskı ayağımızın değiştirilmesiyle açılıyor. İlik parçası da şöyle hazırladım. Bizim iliğimizin mutlaka tela yapıştırılmış bir kumaş üzerinden açılması gerekiyor. Tela yapıştırmak da aslında başlı başına bir tekniktir. Onu da başka bir gün inşallah. Buharlı ütüyle değil mi? Buharlı ütünün buharını kapatarak üzerine bir kumaş veya kağıt koyarak yapıyoruz. Tela yapıştırmamızın nedeni de iliklerimizin zamanla esnememesi ve deforme olmaması sebebiyle. Bizim bu ev tipi makinamızın bu ayağı 4 adımda ilik açan bir ayaktır. Bazı makinalarda tek adımda ilik açan ayaklarımız vardır. Getirmiş miyim göstereyim. Onlar otomatik olarak açıyor. Şimdi şöyle bir yanılgı da oluyor halk arasında. Acaba 4 adım kötü, tek adımda açan iyi midir? Hayır. Biz Değil. hangisiyle rahat ve özgür çalışıyorsak bizim için iyisi. Şimdi ilik odur. değil mi? Boyutları da vardır. Evet, boyutları da var. Onu da ayarlıyor mu bu? ayarlıyor. Şurada görmüş olduğumuz her bir yarım santim, yani şu her bir yarım kırmızı çizginin arası yarım santimdir. İki çizginin arası da 1 santimdir. Biz burada şimdi düğmemizi alıp Düğmemizin boyutuna göre. Düğmemizin boyutuna göre şuraya koymuş olmalıyım düğmemi. Düğmemiz de diyelim ki bu. İstersek düğmemizin boyutunu şu şekilde cetvelimizi üzerine koyarak 2 santim olarak ölçeriz. İstersek de bu ilik ayağımızı şöyle koyar. Nereye kadar dikeceğimizi şuradan bulabiliriz rahatlıkla. Bunda pay falan vermiyoruz değil mi? Düğme dikerken. İlik. Aslında düğme çapı artı 2 milim. Ha, yine küçücük bir Evet, bir esneme payı. Evet. Çok da vermemek gerekiyor çünkü zamanla dediğim gibi ilikler Çok esniyor. kullanıldığı için, ve esnediği için. Evet. Şöyle de bir kolay bir yöntem göstereyim ben şu şekilde size. Diyelim ki gömlek, bluz, pantolon, çocuk kıyafeti hiç fark etmez. Hepsi aynı mantık üzerinden açılır. Şöyle koyuyorum iliğimi. İlk önce ilik açacağım yere şöyle bir çizgi çiziyorum cetvelimle. Tamam. Evet. Düğmemi de koyuyorum. Şuraya bir işaret koyuyorum, şuraya bir işaret koyuyorum. Bu da bir ilik yeri tespitidir. Düğmemizin çapı bu kadar. Biz 1-2 milim olarak şöyle yaparsak iliklerimizi... hafif böyle. Evet, evet. Kumaşın kalınlığına ve esnekliğine göre de değişir. Çok esnek kumaşlarda bu 2 milimlik payı vermesek de olur. Nasıl açıyoruz peki? Şimdi ilk önce makinamızın ilk ayağını takmamız gerekiyor ve makinamızın şu özelliklerinden mesela 0 ile 1 arası bizim ilik ayarı yaptığımız yerdir. Buradan iliğimizi açacağız ve şurada gördüğümüz 1, 2, 3, 4 rakamları bizim ilik açma ayarlarıdır. Ve ilik açma ayağımızı da şu şekilde gösteriyorum rahatlıkla. Her makinede değişmekle birlikte birbirine çok yakın şekilde çıkar bizim ayaklarımız. İpi Şöyle tabii koparayım. takmak gerekir değil mi yine? Tabii. Şurada bir ip toplanmış altında, hemen onu alayım. Bunu da harfli kısmı geriye bakacak, şu kısmı bana bakacak şekilde ilik ayağımı oturtuyorum. Ha. Bu tabii makinede ilik açma. Evet evet, makinede. Elde de olur yani, illa makine, ama artık günümüzde her makina Her makinede var. ilik açıyor. Ya 4 adımda açıyor ya tek adımda açıyor. Ama ilik açılıyor. Şimdi Geçirdik. Arkaya koyduk ikisini de, aşağıdaki iple yukarıdaki ipi. Şimdi ilk önce ilik sıklığımı şu şekilde 0 ile 1 arası
Her zaman hangi iliği açacaksak açalım bir deneme dikişi yapmamız gerekiyor. Böyle benim elimdeki bir parçada olduğu gibi. Daha sonra gömleğimize geçmemiz gerekiyor. Gömlekte de veya elbisede ilik açarken de bir iki deneme parçası yaptıktan sonra iliklerimizin en altından başlıyoruz açmaya. Yukarıya doğru çıkacağız ki hata yapa en güzelini en sonda açabilelim diye. Şimdi direkt gömlekte başlasak geri dönüşü olmayan bir ilik açmış oluruz. İlik şeyine tekrar gene ilk önce hatırlatayım. İliği başlatacağım yere iğnemi batırdım. Bakın sabitledim ve ilik ayağımı indirdim. Sonuna getireyim şöyle indirdim. Evet. Şimdi makinamın şu 1 yazan yerinden iliğimin şu başını örmeye başlayacağım. Kendi kendine hem kesmiş hem de örmüş mü Evet olacak? evet. Yok ben keseceğim ama bakın şimdi ilk önce iliğin başındaki biriti yapıyoruz. Yaptım. İğnem yukarıdayken asla iğne içindeyken ayar değiştirmiyoruz. İçindeyken değiştirirsek çat diye iğnemizi kırarız. Gene bu makinamdaki 2 numarasına getiriyorum. Geriye doğru gideceğim şimdi. Hafif elimle kumaşa yardım edebilirim. Etmesem de olur. Deniyorum. Kendisi gidiyor bakın. Ha, anladım. Diğer kenarını peki? Şimdi geldik. İğnem gene yukarıda. 3'e geldim. Makinamı getirdim. Diğer tarafa geçiyor. Biritimi ördüm. Ha, evet. 4'e Evet. getiriyorum. Şimdi de Tabii bu birazcık pratik gerektiren bir şey. yapa. Bu çünkü teknik de var işin içerisinde. Tabii. Makineyi tanımak Evet, da var. evet. Tek dikkat etmemiz gereken iğnemiz içindeyken asla ayarlarını değiştirmeyeceğiz. Şöyle bir ilik açtık. Mesela şurada görüyorum ki ben iliğimin şurası gevşek olmuş. Biraz Şöyle daha bir gösterelim. Tamam. Bir tane de hemen vaktimiz varsa açacağım. Bir tane evet şöyle. Biraz İplik gevşek beyaz olmuş gözüküyor mesela. mu Evet. mesela? Gözüküyor. Şöyle bunun ortasını açıyor muyuz? Evet, o da ilik açıcımız var bizim. Onu da açalım. Hangi makasla nasıl açıyoruz? Ha, İlik o yani şu aslında dikiş hatalarını, yanlış diktiğimiz yerleri söken bir alet ama aynı zamanda İlik de açabiliyoruz. ilik de açıyoruz. Nasıl Şöyle açıyoruz? yapıyorum. Şuradan Deliyoruz tam ortasından. getiriyorum. Acemiler ortaya kadar getirsin. Şimdi sonuna kadar yapmamız gerekir. Acemiler ortaya kadar getirsin, çevirsin. Bunu şöyle getirsin, tekrar ortaya kadar çevirsin. Ve iliğimiz açılmış oldu. Evet. Gösterelim. Eğer bunu buradan takıp şöyle yaparsak cart diye kumaşı yırtmış Gitmiş oluruz. oluruz. Evet, vakit varsa bir tane daha dar. Bu ipliklerini de temizlemek gerekiyor mu sonra? Tabii. Şu Onları an da temizleyeceğim. sürekli zamanla karşı yarıştığımız. Şöyle iliğimiz açıldı. Şöyle göstereyim. Evet. Bu kadar pratik aslında. Çok pratik. Her şeyi makine yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım aslında. Bir gün de fermuar dikimini gösterelim. Tamam, inşallah. Düğme olmazsa fermuarı nasıl dikeceğiz? Evet. Şimdi Ayakla ilgili ayak değiştirdim ve ilik açıldı yani. evet. Gerçekten kolaymış. Çok Hiç kolay. böyle Göründüğü kafada gibi evet, değil. aynen. Şimdi sonra ne göstermek istiyorsunuz bize? Ne gösterelim, ne istersiniz? Tamam. Şimdi son olarak bunların hepsini gördük. Güzel şöyle üzerinde Evet. süslemeli nakışlar yapabiliriz, pikemizi yapabiliriz, ilik dikebiliriz, ilik açabiliriz. Bunlara da Bunların açabiliriz. hepsini kendimiz evde yapabiliriz. Hepsi gerçekten el emeği, göz nuru. O kadar da güzel şeyler ki evet. hani Bakın dışarıda şurada bence da. benzerini bulamayacağımız çok güzel kendi tekstil eşyalarımızı yapabiliriz. Bakın Harika, köşesi çevrilmiş. Az önce yaptığımız işlemin aslında aynısı. Kesinlikle. Gene böyle işte mağazalara gidip şu takımı gördüğünüzde bu atölyemizde nakış atölyesine dikilen bir örtü. Kendi süslemesi, kendi tasarımı ve aynı köşe çevirme, aynı teknik. Çok Hiçbir güzel farkı yok. gerçekten. Sadece süslenmiş burası. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Ben çok teşekkür güzel. ederim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağ Sizi olun. uğurlayacağım. Tamam. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Hepsi çok güzel. Öğrencilerinizin de emeğine sağlık. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.